Merhaba arkadaşlar. Bu videoda mobilya sektörüne yönelik imalat adımlarını göstereceğiz. Öncelikle fotodijitle kalıp dijitleme ve düzenleme işlemlerine bakacağız. Ardından dijitlenen kalıpların DesignCAD yazılımında düzenlenmesini, otomatik pastal ile pastal planının oluşturulmasını ve kesim makinesine gönderilmesini göreceğiz. Şimdi fotodijitle başlayalım. Ana ekranda sol tarafta bulunan model gezgini bölümü, dosyalarımızı kaydettiğimiz yerdir. Bu bölümde yeni klasörler oluşturabilir ve bu klasörlerin içinde model dosyalarımızı oluşturabiliriz. Yeni klasör oluşturmak için sol üstteki yeni klasör ikonuna tıklıyoruz. Buraya klasör ismini yazıyoruz. Örneğin koltuk diyelim. Gördüğünüz gibi koltuk klasörü alt kısımda oluşturuldu. Aynı şekilde yeni bir klasör oluşturmak için tekrar yeni klasör diyoruz. Buna da Berger diyelim. İstersek Berger klasörünün altında da alt klasörler oluşturabiliriz. Örneğin 2025 klasörü. Bu klasörün içinde de dosyalarımızı oluşturabiliriz. Ya da doğrudan Berger klasörü içinde çalışabiliriz. Şimdilik 2025 klasörüne ihtiyacımız yok. Sil ile silelim. Bu eğitimde programı Berger koltuk imalatı üzerinden göstereceğiz. Berger klasörü içinde yeni bir model dosyası oluşturarak başlayalım. Önce klasörü seçiyoruz, ardından Yeni Model butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kalıp penceresinde en üstte modelin ismini giriyoruz. Karen Berger olsun, kısaltarak yazıyorum. Burada istersek bir kalıp kodu da yazabiliriz. Bu tamamen sizin imalatınıza bağlıdır. Bu bölümde modelle ilgili bir açıklama da yazabilirsiniz. İsterseniz boş bırakabilirsiniz. Zorunlu bir alan değildir. Ölçü bölümünde santimetre, milimetre veya inç seçebilirsiniz. Biz santimetre ile ilerleyeceğiz. Tolerans kısmı, alınan ölçülerin virgülden sonra kaç basamak gösterileceğini belirleyen bir ayardır. Genellikle bu kısımlara hiç dokunmuyoruz. Gerekirse DesignCAD bölümünde de değiştirebiliriz. Bedenler kısmında şu an sadece tek beden var. Mobilya imalatında serileme olmadığı için beden serisi kullanmıyoruz. Burada mevcut baz bedeni seçebilir veya aralarına virgül koyarak kendiniz bir beden seti oluşturabilirsiniz. Alt bölümden bir ana beden seçmelisiniz. Bu bölümden modelde kullanacağımız kumaşları gireriz. DesignCAD'de dijitlediğimiz kalıpları bu kumaşlara göre sınıflandıracağız. Biz şu an için tek bir kumaşla ilerleyelim. Daha sonra DesignCAD bölümünde de ilave kumaş eklemek mümkündür. Tamam dediğimizde port açılır. Fotoğraf makinesinin bilgisayara bağlı ve açık olması gerekir. Bu aşamada dijitleyeceğimiz kalıpları masanın üzerine, masa kenarlarından yaklaşık 5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirmek gerekir. Birden fazla kalıbı aynı anda dijitleyeceksek, en büyük parça her zaman masanın ortasında olmalıdır. Ortam ışığı zayıfsa veya kalıpların malzemesi koyu renkse, daha net bir çekim elde etmek için kamera iz düşümüne kırmızı bir obje yerleştirebiliriz. Örneğin kırmızı bir kumaş parçası, kameranın daha iyi netleme yapmasına yardımcı olur. Ardından resim çek butonuna tıklıyoruz. Çekilen resim pencereye gelir. Resmin net olması ve kalıbın kenardaki sarı çizgilerin dışına taşmaması gerekir. Bir problem yoksa onayla butonuyla resmi ekrana alıyoruz. Resim çekildikten sonra ekranda bu şekilde görünür. Sağ tarafta model oluştururken girdiğimiz bilgiler ve seçtiğimiz kumaşın altında çektiğimiz resmin ön izlemesi bulunur. Üst tarafta bir tarama modu seçeneği bulunur. Bu tarama modu varsayılan olarak otomatik gelir. Ancak bazı durumlarda ortamın ışık durumu veya kalıbın rengi nedeniyle tarama tamamlanmayabilir. Bu durumda buradan tarama hassasiyetini değiştirebiliriz. Biz şimdilik otomatik mod ile devam edelim. Bu kısmı daha sonra bir örnekle tekrar göstereceğiz. Şimdi taramaya başla ikonuna tıklayarak işlemi başlatıyoruz. Bu işlemle resmini çektiğimiz kalıbın sınırları dijital hale getirilir. Tarama işlemi bittikten sonra mouse'un orta tuşuyla ekrana yaklaşıp uzaklaşabiliriz. Ara çubuğu veya mouse'un orta tuşunu kullanarak resmi ekranda hareket ettirebiliriz. Bazı durumlarda dijital hat kalıp hattından kaçar. Böyle durumlarda nokta taşı fonksiyonunu kullanarak noktayı, dolayısıyla dijital hatta olması gereken yere taşıyabiliriz.
Aynı şekilde yeşil noktaları da bu şekilde taşıyalım. Şimdi burada küçük bir düzenleme yapalım. Kırmızı nokta şu kenar çizgiden geliyor. Bu noktayı istediğimiz konuma çekebiliriz. Nokta ekle ile buraya yeni bir kırmızı nokta ekleyelim. Ardından nokta taşı ile gerekli düzenlemeleri yapalım. Şu araya bir nokta daha ekleyelim. Evet, bu noktayı tekrar yeşile çekerek buradaki dönüşü verelim. Aynı şekilde bu tarafı da düzeltiyoruz. Burada da düzeltmemiz gereken kısımlar varsa mouse'un orta tuşuyla yaklaşarak düzenleme yapabiliriz. Şimdi bu parçada iki tarafta aynı yarık var. Bu yüzden burada sadece tek tarafı düzenleyeceğiz. Daha sonra Design CAD'e aktardığımızda bu parçaya kumaş katı yani simetri uygulayacağız. O yüzden tek tarafını düzenlemek yeterli. Noktalar üzerinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra mouse'un sağ tuşuna tıklayarak açılan pencereden parça bilgilerini girelim. Bu parçanın ismi pad, iç arka pad. Bu pencerede parça ile ilgili bir açıklama ve adet bilgisi girilecekse buraya girilir. Yön bölümünden orijinal 2x, 2y veya çevrilmiş seçeriz. Alt bölümde ise parçaya Design CAD pastel ekranındaki izinleri tanımlayabiliriz. Bu bilgileri burada girebileceğimiz gibi istersek daha sonra Design CAD bölümünde de girebilir veya düzenleyebiliriz. Bu aşamada sadece parça ismini girmek yeterlidir. Tamam ile pencereyi kapattıktan sonra parça ismi parçanın üzerine gelecektir. Şimdi ikinci resmimizi çekelim. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Onayla butonu ile resmi modele ekleriz. Böylece ikinci resmimiz de ekrana gelir. İkinci resimle ilgili işlemlere başlamadan önce burada bir özelliği göstermek istiyorum. Diyelim ki yanlış bir fotoğraf çektiniz ve onayladınız. Bu resimde olduğu gibi parçanın bir kısmı sarı çizginin dışında kalmış olabilir ya da modelde bulunmasını istemediğiniz bir kalıbı onaylamış olabilirsiniz. Bu resmi silmek için üst menüde dosya bölümünden fotoğrafı, sil fonksiyonu ile silmek istediğiniz fotoğrafı silersiniz. Bu ayrıntıyı gösterdikten sonra şimdi ikinci resimle ilgili işlemlere devam edelim. Şimdi yine aynı şekilde taramaya başla ile işlemi başlatalım. Bazı durumlarda tarama tamamlanmaz. Malzeme veya ortam ışığı en büyük sebeplerden biridir. Otomatik tarama işleminin olmadığı durumlarda manuel tarama da yapabiliriz. Şimdi bu fonksiyonu göstereyim. Üst menüdeki manuel digit ikonu ile işlemi başlatırız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çizimi saat yönünde yapmaktır. İlk noktaya tıklarız. Sol mouse'la kırmızı nokta, sağ mouse'la yeşil nokta yani kavis hattı vererek ilerleriz. Orta tuşla ekrana yaklaşabilir veya ekranı kaydırabiliriz. Ve Enter tuşu ile işlemi tamamlarız. Burada ilk taramada çok hassas olmamız gerekmez. Çünkü sonradan yaklaşıp nokta taşı fonksiyonuyla istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Örneğin şuraya bir nokta ekleyelim. Buraya çıt koyacağız. Bu noktayı da biraz bu tarafa taşıyalım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde düzenleme yapmak mümkün. Şu araya bir nokta daha ekleyelim. Bu noktaları yeşile çekerek hattı daha düzgün hale getirebiliriz. Şu hattı zaten düz geçmiştim. Ama şu kısmı da buraya taşıyarak tamamlayabiliriz. Bu parçanın ismi iç kol. Onu da düzelttik ve tamam ile onaylarız. Şimdi parçaya düz ip yani su yolu eklemeyi gösterelim. Düz ipleri bu bölümde ekleyebileceğimiz gibi parçayı Design CAD'e aldıktan sonra gönyeleyip daha sonra da ekleyebiliriz. Bu şekilde manuel tarama yapabileceğimiz gibi bazı durumlarda manuel tarama yapmak zorunda da kalabiliriz. Örneğin büyük bir parça masaya sığmayabilir. Böyle durumlarda parçayı iki aşamada tarayabiliriz.
Öncelikle parça üzerine referans alabileceğimiz bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra birinci resmi çekip parçayı manuel olarak tarıyoruz. Biz hızlı bir şekilde yapalım. Taramaya buradan başlıyorum. Daha sonra bu kısımları düzelteceğim. Bitiş noktam da yine bu referans çizgisi olacak. Şimdi ilk kısmı taradık. Parçanın diğer kısmını masaya yerleştiriyoruz ve tekrar resim çekle kalan kısmı ekrana alıyoruz. Referans çizgimiz burada içeride kalıyor. Parça hattı her zaman sarı çizgilerin içinde kalmalıdır. Şimdi tekrar manuel taramaya geçiyoruz. Bu sefer buradan başlıyorum. Bu biraz daha kolay bir parça, hızlı ilerleyeceğiz. Ve bu parça da tamam. Şimdi iki aşamada taradığımız bu parçaları birazdan Design CAD içinde birleştirerek tek bir parça haline getireceğiz. İmalat sırasında resmini çektiğimiz kalıpların üzerinde iç nokta, iç çizgi, iç çizim veya kesim alanlarını belirtmek isteyebiliriz. Şimdi bunları FotoDigit içinde nasıl yaptığımızı görelim. Önce hızlı bir şekilde parçamızı tarıyoruz. Tarama tamamlandı. Şimdilik dijital hat üzerinde bir düzenleme yapmayacağım. Normalde siz önce hattı düzenleyin. İlk olarak iç nokta ekle fonksiyonuna tıklıyorum. Noktayı eklemek istediğim yere yaklaşıp mouse'la tıklıyorum. Aynı şekilde diğer noktayı da ekleyelim. Şimdi parça üzerinde bir iç şekil yapalım. Örneğin şu kısmı ve şu kısmı işaretlemek istersek. Önce iç şekil çiz fonksiyonunu seçiyorum. Şu noktadan çizime başlıyorum ve mouse'a çift tıklayarak çizimi bitiriyorum. İsterseniz Enter tuşu ile de çizimi tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde fonksiyon seçiliyken bu kısımdan başlayarak iç çizgimi oluşturuyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra iç çizgiyi nokta taşıyla tekrar düzenleyebiliriz. Burada iç çizim veya kesim istediğimiz bir alan var. Bu kısma bir mekanizma gelebilir ya da fermuar alanı olabilir. Yine iç şekil çiz fonksiyonunu seçiyorum ve şeklimi burada oluşturuyorum. Son noktayı ilk noktaya birleştirdiğimde iç şekil tamamlanmış oluyor. İç şekil olarak tanımladığım çizimleri Design CAD'de iç kesime veya delgi noktasına yani kapitone noktasına çevirebilirim. Şimdi az önce çalıştığımız dosyaya geri dönelim. Tüm tarama ve düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra sol üstte bulunan kaydet butonuna tıklayarak modeli Design CAD kütüphanesine kaydedebiliriz. İstersek kayıt ekranında model bölümünün altında alt klasörler oluşturup modelimizi bu klasörlerin içine de kaydedebiliriz. Burada oluşturacağımız yeni klasör Design CAD kütüphanesi içinde otomatik olarak oluşturulur. Bunun için yeni klasör butonuna tıklıyoruz ve klasör ismini yazıyoruz. Örneğin Berger diyelim. Daha sonra klasörü seçiyoruz ve kaydet diyerek modeli Design CAD kütüphanesine kaydediyoruz. Design CAD kütüphanesine kaydetmenin dışında taradığımız kalıpları DXF dosyası olarak da kaydedebilir ve farklı CAD yazılımlarında açabiliriz. Bunun için kaydet ikonu yanındaki DXF ihraç et ikonuna tıklarız. Açılan pencerede göz at butonu ile dosyayı kaydedeceğimiz yeri seçeriz. Açılan pencereden istediğimiz klasörü seçiyoruz. Alt kısma dosya ismi otomatik olarak gelir. Kaydet ile pencereyi kapatıyoruz ve ardından ihraç butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. FotoDigit ile ilgili bu aşamada anlatacaklarımız bu kadar. Burada anlatmadığım diğer fonksiyonlar için üst menüden yardıma tıklayın. Açılan help.fotodigit.com sitemizden yardım alabilirsiniz. Klasör oluşturma, resim çekme işlemleri ve diğer tüm detayları bu bölümde bulabilirsiniz. Şimdi Design CAD bölümüne geçelim ve oradan devam edelim. Design CAD ekranını açtığımız zaman 3 ana sütunumuz vardır. Birinci sütun klasör sütunudur. Aynı FotoDigit'te olduğu gibi ana bir model kütüphanesinin altında alt klasörler açıp buradan ilerleyebiliriz. Orta kısım model sütunudur. Sol sütunda seçmiş olduğumuz klasör içerisindeki modelleri oluşturur ve buradan yönetiriz. Model içinde oluşturduğumuz pastalları ise
pastel sütununda görürüz. Model sütununda bir modeli seçtiğimiz zaman ise modele ait bilgileri en sağ sütunda görürüz. Modelin tüm bilgileri, detayları, onunla ilgili özel notlar ve model resmi yüklersek bu kısımda yer alır. Kalıpları düzenlemeye başlamadan önce modele bir resim veya not eklemek istersek model dosyasına sağ mouse'la tıklarız. Açılan pencereden modelimize bir resim ekleyebiliriz. İmalatla ilgili bir not ekleyeceksek gene bu pencereden not ekleye tıklıyorum. Örneğin bej kumaş diyelim. Buraya bir not eklediğim zaman tüm pencerelerde ve raporlarda bu notu görebiliriz. Fotodijit'ten bir kalıp aktardığınızda ilk yaptığımız şey kalıp tasarımda açmak olur. Açtığımız zaman kalıplar sayfanın ortasında gelir. Ekranın herhangi bir yerinde sağ mouse tuşuyla açılan pencereden parçaları ekrana diz ile tüm parçaları ekrana yayarız. Aynen Fotodijit'te olduğu gibi mouse'un orta tuşuyla ekrandan uzaklaşabilir, taşıyabilir veya yaklaşabilirim. Sol sütunda modelimi düzenlerken kullandığım araç setim var. Üst tarafta menülerim ve diğer araçlarım. Sağ tarafta ise modelime ait tüm parçalar isimleri ve onlara atadığım kumaşlarla buradadır. Parça listesinin alt kısmında ise az önce eklediğimiz model resmi yer alır. Resmi burada tutabileceğiniz gibi çalışma aşamasında masa üstünde istediğimiz yere taşıyıp büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Tüm çalışmanız boyunca resmi buradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir parçanın üzerine sağ tıkladığımızda açılan pencereden parça özelliklerine girebilirsiniz. İsterseniz bu pencereden ismini, yönünü, kumaşını ve adedini değiştirebilirsiniz. Bu bilgileri zaten Fotodijit'te girmiştik, aynı şekilde devam ediyorum. Bu ekranda yapacağımız ilk şey parçaları gönyelemek ve ona göre düz ip yani su yolu eklemek olmalıdır. Hatırlarsanız Fotodijit'e sadece şu parçaya düz ip eklemiştim. Diğer parçalardaki düz ipleri program otomatikman ekler. Fotodijit'te kalıbı nasıl çektiysem buraya o şekilde gelir. Arka pet, iç kol ve dış kol. Birazdan düz iplere geri döneceğiz. Şimdi parçaları gönyeleyelim. Bu parçayla başlayalım. Önce dikdörtgen bir kılavuz yapıyoruz. Ölçüleri önemli değil. Daha sonra nokta birleştir ile parçanın yataya çekeceğim hattından bir noktayı kılavuzun köşe noktası ile birleştiriyorum. Daha sonra seçili nokta etrafında döndür fonksiyonu ile döndüreceğim. Parçanın noktasını mouse ile seçip döndürürüm. Dış kol ve yeni parça 1. Biz dış kolu döndüreceğimiz dış kolun noktasını seçeriz ve mouse hareketiyle o nokta etrafında döndürürüz. Bu işlemi yaparken mouse'un orta tuşuyla ekrana yaklaşıp mümkün olduğunca hassas bir şekilde parçanın hattını kılavuz hattına sıfırlarız. Ne kadar yaklaşırsam o kadar iyi netice alacağım. Burada hat tamamen düzgün olana kadar ilerliyorum. Ve Enter tuşuyla onaylarız. Bu parçam tamam. Hazırladığım parçayı buraya alıyorum ve diğer parçaya geçiyorum. Aynı şekilde bu parçayı da hızlıca gönyeleyelim. Şimdi bu parçada alttaki hattan gönyeleyebileceğimiz gibi şu iki noktadan da gönyeleyebiliriz. Böylelikle parçanın üstündeki kavis hattını dijitten aldığımız gibi koruruz. Bu tamamen sizin çalışma şeklinize bağlı. Hızlıca bunu da bitirelim. Şimdi şu parçamızı gönyeleyelim. Bu parçanın diğer iki parça gibi altta bir hattı yok ama şu noktalardan gönyesini yapabiliriz. Önce nokta birleştirle şu ve şu noktayı seçiyorum. Gene parçayı döndür ile. Noktamı seçtim. Oturak parçası. Parçayı seçtim ve şu noktayı yataya sıfırlayacağım. Ben tabii bu işlemi yaparken şu noktaya göre şu noktayı iz aldım ama şu nokta ve şu nokta aslında yataydan kaymış olabilir. Onları da aynı düzleme almak istiyorum. Bunun için nokta menüsünden noktaları hizala fonksiyonunu seçiyorum. Bu fonksiyon seçtiğim ilk noktayı sabit tutar ve seçtiğim ikinci ve üçüncü noktayı o noktanın hizasına çeker. Bu zaten gönyelerken kullandığım noktaydı. Şu iki noktayı ilk seçtiğim noktaya hizalasın istiyorum. Son noktayı seçtikten sonra Enter'a bastığım zaman şu iki noktayı bu noktanın hizasına, dolayısıyla da bu noktanın hizasına taşımış oldu ve bu parçamı çok sağlıklı bir şekilde gönyeledim. Şimdi bu parçayı kenara alalım. Şimdi şu parçamızı düzenleyeceğiz. Bu parçadan hatırlarsanız dijit aşamasında da bahsetmiştim. Parçanın ortasından bir kumaş katı,
Yani simetri alıp bu tarafa açacağız diye. O yüzden bu tarafında bir düzenleme yapmamıştım. Sadece bu kısmı düzenlemiştim. Şimdi o işlemi yapalım. Öncelikle bu parçamızı hızlıca gönyeliyoruz. Şimdi bu parçaya kumaş katını nasıl açacağız? Onu göstereceğim. Önce dikey ölçüm fonksiyonuyla parçanın yataydaki en uzun iki noktasının arasını ölçüyorum. Şu noktayla şu nokta arası. 63.52. Ölçüm burada kalsın. Ve dikeyde de şöyle uzun bir ölçü alıyorum. O da 4.73 ve hemen şöyle bir parça oluşturuyorum. Eni 63.52, boyu 4.73. Şimdi bana bunun yarısı lazım. Noktalar menüsünden eşit aralıklı nokta ekleyle bu noktayı seçiyorum ve bir diyorum. Yani bu iki nokta arasına bir nokta ekliyorum. Gene aynı şekilde buradan gene bir adet nokta ekliyorum. Bu fonksiyon seçtiğiniz iki nokta arasına girdiğiniz değer kadar eşit aralıklı nokta ekler. Unutmamanız gereken bir şey, DesignCAD'de her işlem saat yönünde ilerler. Şimdi bunu ekledikten sonra bana bunun yarısı lazım demiştim. Nokta sil ile şuradaki iki noktayı siliyorum. Şimdi benim elimde yatayda uzunluğu 31.76 santim olan bir kılavuzum var. Az önce ölçüsünü aldığım nokta ile kılavuzumun köşe noktasını birleştiriyorum. Şimdi şu araya bana tam ortasına bir kırmızı nokta lazım. O yüzden buraya bir kırmızı nokta ekliyorum. Kırmızı noktamı ekledim. Şimdi amacım bu kırmızı noktayı bu noktanın hizasına çekmek. Bunun için noktaları hizalayla eklediğim noktayı kılavuzun köşe noktasına hizalıyorum. Aynı işlemi burada da yapmam lazım. Tekrardan noktaları hizala ve işlem tamam. Şimdi bu kılavuzu kenara alalım. Bana lazım olan kısmı bu sol tarafı. Sağ taraftaki noktaları teker teker silelim. Ta ki buraya kadar. Enter'a basıyorum. Şurada bir nokta kalmış. Onu da siliyorum. Ve tüm noktalarım silindi. Kılavuza ihtiyacım yok, silelim. Şimdi parçamıza kumaş katı açtığımız zaman ki kumaş katını hep saat yönünde açmalıyız. Saat yönünde bu tarafın simetrisi olacak olan parçayı burada yapmış oldum. Yani simetrisini aldım. Dijitten bakarsak ben sadece burayı düzeltmiştim ve hatırlarsanız demiştim ki bu orta çizgiden simetri alacağız ve buraya yansıyacak. O işlemi burada gerçekleştirmiş oldum. Şimdi parçam seçiliyken kumaş katını açık parçaya çevir ile parçamı tam haline getiriyorum. Şimdi bu parça ile ilgili işlemim de tamamlandığına göre şu iki parçayı da çok hızlı bir şekilde gönyeleyelim ve çalışmamıza devam edelim. Burada taradığımız tüm parçalarımız yer alıyor ama burada bir eksik parçamız var, şu ön. Oturak façası eksik. Oturak façası oturağın etrafında dolanan bir parçadır ve bu parçayla üstteki oturak kısmı tahta ile birleşir. Façanın ölçüsünü belirlemek için oturak parçasının tam ölçüsünü alalım. Kavisli ölçüm fonksiyonu ile. Tam ölçüsünü alıyorum. Buradan gene saat yönünde ilerliyorum ve bu noktaya geliyorum. Enter'a bastığımda 258.72. Bunun üzerine birer santimden 2 santim dikiş payını eklersem kabaca 260 eder. Onun da yarısı olan 130 santimden 2 parça yaparsam ben façamı elde etmiş olurum. Şu yüksekliğimde 25 santim. Buna da hemen özelliklerinden yazalım. Oturak façası. Bu parçadan hem ön tarafına hem de arka tarafına dikileceği için 2 adet gireceğim. Tamam dediğimde bundan pastalı 2 adet gelecek. Şimdi tüm parçalarım tamam. Şöyle bir düzenleyelim. Bu parçayı buraya koyuyoruz. Şu bizim oturağımız buraya geliyor. Şu parçamız üst buraya gelecek. Şu parçamızı buraya koyuyoruz. Ama bunun yönünü değiştiriyoruz. Klavyeden 3 tuşuyla takla attırıyoruz. Bu şekilde bakacak. Aynı şekilde şu parçamızı buraya koyduk. Bunun da yönü buraya bakacak. Şu parçamızı buraya koyduk da bunun da yönü böyle olacak. Klavyeden 3 ile parçaya takla attırırız. 2 ile de saat yönünün tersine döndürürüz.
ve şu parçamız araya girecek. Şu iki parçamı seçiyorum ve yukarıya doğru alıyorum. Şu parçam arada olacak. Şu parçam burada ve bu parçam da burada. Koltuğumuzun ana hatları böyle. Şimdi adetleri yazalım. Şu parça bizim iç kolumuz. Bundan sağlı sollu olacağı için bu parça 2y diyoruz. Yani pastala giderken y ekseninde bir kopyasını oluştur diyoruz. Bu bizim dış kolumuz. Bu da 2y olacak. Bu parçamızda değişiklik yok. Bunda da değişiklik yok. Ama şu parçamız bizim şu sırt kısmı. Bunun bir de arkası olacağı için bunun da x yönünde bir kopyasını pastala alacağım. O yüzden bu parça 2x olacak. Diğer parçalarımda yön yok. Şimdi bu şekliyle tüm parçalara yatayda yeni düz iplerini ekleyelim. Parçayı seçiyorum. Düz ip menüsünden yataya ekle dediğim zaman parçaya yeni bir düz ip eklenir. Şimdi ekledikçe göreceksiniz. Tüm düz ipleri ekledim. Düz ip sil ile eski düz ipleri siliyorum. Bu bizim FotoDigit'te eklediğimiz düz ipti. Onu da siliyoruz. Düz ip eklemeyi şimdi de yapabilirsiniz. Ya da gönyeleme işleminden sonra da yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, modelin ana hatlarını bitirdim. Şimdi çıtlarımızı ekleyelim. Şurada bir çıtım var zaten. Şimdi şuna aynı şekilde bir çıt ekleyeceğim. Bunun için şu kısmın ölçüsünü alıyorum. 58.79. Şimdi ölçülü nokta ekleyle. Şu noktadan yarısı olan 29.39'a bir nokta ekliyorum. Ve bu noktaya da buradan çıtımı ekliyorum. Çıtımı ekledikten sonra şu çıt büyüklüklerine bakayım. Burada çıtın büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Şurada 3 santimmiş 0.5 yapalım. Bunu da aynı şekilde 1 santimmiş 0.5 yapalım. İsterseniz tüm parçaları seçip toplu çıt değiştir ile tüm çıt tiplerini ve büyüklüklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin hepsi 0.5 olsun dediğim zaman tüm çıtlarım 0.5 olacaktır. Bu parçam buraya dikilecek. Şurada bir çıtım olması gerekiyor. Gene çıt ekle diyorum. Onu da ekledim. O noktayı silelim ve genel olarak kalıp bölümündeki işlemlerimi tamamlamış oldum. Bu kısmı kaydedelim ve model tasarım bölümüne geçip son kontrollerimizi yapalım. Bütün parçalarım burada. Kumaş, oturak façam, 2 adet, dış arka 1, dış kol 1 ve iç arka 1 şeklinde devam ediyor. İç kola 2'ye vermiştim. Pastalı 2 tane gelecek. Dış kol 2'ye 2 tane gelecek. Ve pet parçam 1 adet. Ama 2x olduğu için pastala gelirken. X yönünde döndürülmüş olarak bir de kopyası gelecek. Bütün adetlerimin doğru olduğunu görüyorum. Kaydedelim ve pastal aşamasına geçelim. Pastala geçmeden önce kalıp bölümüyle ilgili bir iki fonksiyon daha göstereyim. Hatırlarsanız FotoDigit'te büyük bir parçayı 2 seferde digitlemiştik. Şimdi bunları DesignCAD'de nasıl birleştirdiğimizi göstereyim. Başlamadan önce FotoDigit'te bir ayrıntıyı göstereyim. FotoDigit manuel dijitlediğiniz parçalara otomatik olarak hep aynı ismi verir. Yeni parça 1. Bu da diğer parça, bu da yeni parça 1. Bunların ismini burada muhakkak göndermeden önce değiştirmelisiniz. Buna 2 diyelim. Tamam dedim. Ve DesignCAD'de açtığım zaman kalıplarım bu şekilde. Şimdi bu iki parçayı birleştirelim. Bunun için parça menüsünden parça birleştiri seçiyorum. Birleştireceğim iki noktayı seçiyorum. Açılan pencereden parçayı ilk seçtiğim noktanın öncesine mi sonrasına mı birleştirsin? Onu seçiyorum. Burada biz sonraki çizgiye diyoruz. Birleşim hattına iç şekil eklemek isterseniz çizgi ekle işaretli olmalı. Tamamıyla iki parçanın birleşiminden yeni bir parça oluşturursunuz. Eski düz ipi silelim. Buradaki iç şekli isterseniz silebilirsiniz. Veya iç şeklin noktasını taşıyarak konumunu değiştirebilirsiniz. Örneğin burada bir yarık istiyorsak iç şeklin noktasını seçiyorum. Mouse ile noktayı taşıyabileceğiniz gibi klavyeden yön tuşlarıyla da iç şeklin noktasını taşıyabilirsiniz. Sadece yön tuşlarıyla gidersen 1 santim.
Kontrol ve yön tuşları ile gidersem 0,1 santim. Shift ve yön tuşları ile gidersem 0,01 santim ve kontrol artı shift ve yön tuşları ile gidersem 0,5 santim giderim. Y ekseninde taşıyabileceğim gibi X ekseninde de taşıyabilirim ve Enter ile onaylarım. Eğer parçanızın üzerinde böyle bir iç şekil var ve kesim makinesinde bunun kesilmesini istiyorsanız bu iç şeklin tipini değiştirmeniz lazım. İç şekil menüsünden. İç şekil tipini değiştire tıklıyorum. Sonra değiştirmek istediğim iç şekle tıkladığımda iç şekil yeşile döner. Kesim makinesi bu çizgiyi kesecektir. Farklı kesim makinesi arayüzlerinde görüntüsü böyle olacaktır. Bıçak bu hattı kesecek ve buradan da içeri girecek. Aynı şekilde bu hattı komple kesecek ve bıçak buradan içeri girecektir. Şimdi diğer bir uygulamayı göstereyim. Hatırlarsanız az önce böyle bir parçayı dijitlemiştik. Bu parçamızda iç noktaları ve iç çizgileri işaretlemiştik. Şimdi bu iç nokta ve şekillere Design Cat'te kesim ve delge özelliği verelim. İlk adım olarak parçayı hızlı bir şekilde gönyeleyelim. Üst taraftaki şu hattı da düzeltmek için nokta hizalayı kullanıyorum. Şimdi düz ipi ekleyelim ve eski düz ipi silelim. Şimdi şu bölgeye kapitone için nokta ekleyelim. İç nokta ekleyi seçiyorum. Bu nokta benim başlangıç noktam olsun. Buradan yön tuşlarıyla 4 santim aşağı indim. Tekrar noktaya tıklayıp bu sefer sola doğru 6 santim. Tekrar noktaya tıkladım. Yön tuşlarıyla gidiyorum. 3 santim aşağıya, 3 santim sağa gittim ve hızlı bir şekilde ilerliyorum. Burada kapitone için iç noktalar ekledim. Şimdi bunları kesim makinesine gönderdiğimde delmesini istiyorsak iç şekil tipini değiştir ile tüm bu noktaları delgi noktasına çevireceğim. Şuradaki noktamı ise çizim noktası olarak görecek. Altta 2 tane daha iç şeklim var. Bunları da kestirmek istiyorsam buraya bir mekanizma gelebilir veya fermuar yeri olabilir. Gene iç şekil tipini değiştiri tıklıyorum ve sonra iç şeklin herhangi bir noktasına tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi iç şeklin rengi yeşil oldu. Şimdi görmek için sadece bu parçayı kesime gönderelim. Parçayı seçiyorum, çizdir ikonuna tıklıyorum ve farklı kaydet ile. Pelete dosyası olarak kaydedelim. Hazırladığımız dosyayı kesim makinesinin programında açtığımızda gördüğünüz gibi çıtlarım burada yeşil renkte. İç çizim hattım ve çizim noktam ve delgi noktalarım burada. Fermuar ya da mekanizma yeri olarak kesilecek alan. Farklı bir kesim makinesi programında da görmek istersek sonuç aynı. Az önce bu ekranda kalmıştık. Şimdi buradan devam edelim. Model kısmını tamamlamıştık. Pastal bölümüne geçiyoruz. Pastal sekmesine tıkladığımızda modele ait kayıtlı pastalların olduğu bölüme geçeriz. Şu an kayıtlı bir pastalımız yok. Pastal ekle ikonu ile yeni bir pastal oluşturalım. Pastal adı bölümüne pastal ismini gireriz. Açıklama ve pastal kodu bölümlerine isterseniz pastalla ilgili ek bir bilgi girebilirsiniz. Doldurmak zorunda değilsiniz. Boyda ve ende çekme kutularına kumaşımızda çekme veya salma varsa onların değeri girilir. Örneğin kumaşımız %1 çekiyorsa buraya 101, %2 salıyorsa 98 gireriz. Bunlar tüm pastalı etkileyen bir değerdir. Ama kumaşımızda çekme veya salma yoksa bunlar 100 olarak kalmalıdır. Kumaş enini gireriz. 140 santim. Gramaj ve bundle kısımlarını geçiyorum. Alt kısımdan pastal seçimi yapılır. En başta modelin ismi, parçalara atadığımız kumaşımız ve beden setimiz. Şimdi en altta pastalı aldığımız parçalar vardır. Az önce model tasarımda da göstermiştim. İşte burada dış kolumuz orijinalden bir tane, Y yönünde çevrilmişten bir tane, dış arkamız orijinalden bir tane. Pet iç arkamız orijinalden bir tane.
X yönünde çevrilmişten bir tane. Bu bölümde pastalı almak istemediğimiz parça varsa buradan tikini kaldırmamız yeterlidir. Bu parçadan 2 tane gelecekmiş orijinal yönüyle. Adet kısmından parçalardan kaç set almak istediğimizi yazar ve ekle ile pastalı alırız. Burada üst kısımda toplam iş sayısını gösteriyor. Bir set göndermiştik. Toplam parça adedimiz 11. Şayet biz bir değil de 2 set göndermek istersek adedi arttırırız. 2 yapalım ve tekrar ekleyelim. Gördüğünüz gibi 2 iş oldu ve parça adedim de 22. Yani 2 tane berjer demektir. Ama biz burada bir adet berjer üstünden işlem yapacağız. Bir set ekliyoruz ve kaydediyoruz. Pastalı üzerine çift tıklayarak pastal ekranını açarız. Burada parçalarda seri yok uyarısı veriyor. Bunu tamamla geçelim. Parçaların altındaki kutucuklara tıklayarak parçayı pastalı alabilir, mouse veya yön tuşlarıyla parçaları sayfada taşıyabilirim. Birden fazla parçayı seçip toplu olarak işlem yapabilirim. Klavye kısa yollarıyla parçaları döndürebilirim veya takla attırabilirim. Manuel olarak pastalı elle yerleştirebilirim ama zaman ve verimlilik açısından en iyisi otomatik yerleşimdir. Lisans modelinize göre süper veya ultra pastal modülünü kullanabilirsiniz. Kullanım olarak bir farkları yoktur. Biz ultra pastala devam edelim. Ekranım açılıyor. Burada üst sırada bedenlerim, kalıp yönleri, kumaşlar ve gruplar yer alır. En sağda işlemler bölümü, yerleşim ve zaman ayarlarının yapıldığı yerdir. Parçalar arası boşluk sizin için önemli bir kısımdır. Kumaşı bir kesim makinesi ile kesecekseniz, parçalar arasında 0,5 santim gibi bir boşluk yani buffer olmalıdır. Açıyı birazdan anlatacağım. Alt kısımda gene pastalı aldığım parçalarım yer alır. Burada kumaşı ve yönleriyle birlikte burada tüm parçalar işaretli. Hepsi pastalı alınacak demektir. Ama eğer ben buradan istediğim parçaların tikini kaldırırsam bu pastalı oluşturur ama tikini kaldırdığım oturak ve pet parçasını pastalı almaz. Buradaki sütunlara gelirsek çevir 180, işaretlediğim parçaları 180 derece çevirebilir anlamındadır. Yani pastalın verimliliğine göre bu parçaları pastalda çevirir ya da çevirmez. Üstteki bölüme tıklayarak hepsini işaretleyebilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Çevir 90, pastalı aldığı parçaları verimliliğe göre 90 derece çevirir ya da çevirmez. Burada da gene hepsini işaretleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Sabit 180, seçilen tüm parçaları sabit olarak 180 derece döndürerek atar. Sabit 90, gene aynı şekilde işaretli olan parçaları 90 derece döndürerek atar. Örneğin aradan şu 3 parçayı işaretleyelim. Program bu parçaları pastalda yerleştirirken 90 derece döndürerek yerleştirecektir. Sabit 45, gene işaretlediğim parçaları 45 derece döndürerek atar. Burada bir açı sütunum var. İşaretlediğim parçaları üste girdiğim açı değeri kadar döndürerek alır. Yani şöyle ki buraya 30 derece girelim ve açı sütunundan sadece oturak façasını işaretleyelim. Program sadece oturak façasını saat yönünde veya saat yönünün tersine 0 ile 30 derece arasında bir açıyla döndürerek pastala yerleştirir. Bunu verimliliğe göre kendisi ayarlar. Çevir sütununda işaretlediğim parçaları gene aynı şekilde pastala çevirerek alır. Kalıp yönü fix, tüm parçaları pastala orijinal yönleriyle alır. Şimdi biz hiçbir ayara dokunmadan çalıştıra tıklayalım. Şuradaki açımızı da sıfırlayalım, çalıştıralım ve takip edelim. 3 dakika vermiştik, burada 3 dakikadan geriye sayıyor. Şu anki verimliliğim, bunları canlı olarak izleyebilirsiniz. Pastal boyum 3.18, birim metrajım da 3.18. Aynı olması çok normal çünkü zaten bir set iş yapmıştım. Demek ki bu berjer koltuk 3.18'den çıkıyormuş. Süre sonuna kadar bekleyebilirsiniz veya işlemi sonlandır ile durdurabilirsiniz. Pastalı oluşturduktan sonra da pastala manuel olarak müdahale edebilirsiniz. Şimdi size parça adetleri ve birim işle ilgili bir ayrıntı göstereyim. Üst menüde pastal bölümünden pastalın kopyasını yap diyebilirsiniz. Bu işlem aynı şekilde mevcut pastalın bir kopyasını alır ve pastalın sonuna ekler. Biz en başta bir iş ve 11 parça pastalı eklemiştik. Şimdi ise 22 parça oldu ve birim metrajımız aynı. Yani adet sayısı artsa bile iş sayısı değişmedikçe birim metraj değişmez. Sol taraftaki ikonlara bakarsak, dikeyde tamamını göster ile bu kısmı,
Yatayda tamamını göster ile de pastalın yatayda tamamını görürsünüz. Bu ikon ölçü ikonudur. Pastal üzerinde istediğiniz iki nokta arasını ölçebilirsiniz. Bu ikonla noktaları açabilirim veya kapatabilirim. Bu ikonla kalıp ekranında olduğu gibi pastal alanında seçmiş olduğumuz iki noktayı birleştirebilirsiniz. Bu ikon parçalar üstündeki bilgi yazısını açar veya kapatır. Bu ikon üst üste binen parça varsa uyarır, şayet burada olduğu gibi bir bindirme olsaydı. Bu iki parçayı farklı bir renge boyayarak bizi ikaz eder. Şimdi bu pastalı kaydetmeden çıkalım. Farklı bir pastal oluşturma tekniğini size göstereyim. Az önce Karen modelinin içerisindeki parçalarla bir pastal oluşturmuştuk. Bu sefer pastalı oluştururken farklı bir modelden de parça alarak yapacağız. Karen ve Vizon diye yeni bir pastal ismi yazalım. Kumaş enimiz gene 140 santim olsun. Bu kısımları geçiyorum. Önce Karen modeli içindeki parçaları ekliyorum. Daha sonra klasör değiştir butonu ile açılan pencereden farklı bir model klasörü seçelim. Vizon berjeri seçtim. Şimdi tamam dediğimde buraya Vizon berjerin parçaları gelir. Bu modelin parçalarından da pastalımıza bir set ekleyelim. Şimdi pastaldaki toplam işimiz 2'ye çıktı. Bunun bir tanesi Karen, bir tanesi Vizon ve toplam parça sayımız da 11'den 26'ya çıktı. Kaydetle onaylayalım. Bu ekrandaki sıralama her zaman tarihe göredir. En son oluşturulan veya kaydedilen pastal hep en üstte yer alır. Pastalı açıyorum. Karen modelinden eklediğim parçalar burada. Vizon modelinden eklediğim parçalar da burada. Hatırlarsanız şu oturak parçasını az önce çalışmıştık. Üzerine kapitone delikleri yapmıştık ve iç kesimleri vardı. Şimdi bu iki pastalı bir arada atalım. Yine ultra pastala tıklıyorum. Burada bedenler kısmında bir A Karen berjerin, bir B ise Vizon berjerin parçalarını temsil eder. Bu bölüm düz ip yani su yoluyla alakalıdır. Tik yoksa parçalar pastala düz ip yönünde, tik varsa 180 derece dönmüş olarak gelir. Burası kumaş kısmıdır. Parçalara birden fazla kumaş tanımlarsanız aynı kumaş grubunu atmak için seçilir. Biz tek bir kumaş türüyle çalıştığımız için buraya ikinci bir kumaş gelmedi. Gruplar kısmını birazdan anlatacağım. Öncelikle bu iki modelin parçalarını bir arada atalım. Şuraya gene buffer değerini veriyorum ve çalıştırıyorum. Verimliliğim burada. Verimliliğim ve pastal boyum. Boy 6 metre 67 santimdir. Birim metraj ise 3.33'tür. Sonunu beklemeden işlemi sonlandır ile bitirelim. Gördüğünüz gibi şu parça bizim bir A, yani Karen modelinde hazırladığımız parça. Üst bara bakarsak bu parça. Bu ise Vizon modelinin parçası bir B. O da burada oturak parçamız. Buradan direkt kesime veya çizime gönderebiliriz. Kesime göndermeden önce otomatik yerleştirme ile ilgili birkaç nüans daha var. Onları da göstermek istiyorum. Tekrar yukarı alalım. Burada farkı görmeniz açısından Vizon berjerde şu oturak parçasını sabit 90 olarak işaretleyelim. Hatırlarsanız parçanın düz ipi bu yöndeydi. Şimdi bunu 90 derece döndürülmüş olarak yerleştirecek. Tekrar çalıştırıyorum ve oturak parçam pastala 90 derece dönmüş olarak gelmiş. İşlemi sonlandıralım ve diğer fonksiyonu göstereyim. Parçaları tekrar yukarı alıyoruz. Burada grup bölümü vardı. Bir A Karen, bir B ise Vizon berjerin parçaları. Bu sütunda bir A'yı birinci sırada, bir B'yi ise ikinci sırada at diyebilirim. Bu iki grubu aynı anda atacağım ama sıralı olacak. Farkı görebilmeniz için aralarına 20 santimlik bir boşluk koyuyorum. Çalıştır dediğimde yerleşim sırasında bir A'nın parçaları burada, bir B'nin parçaları da burada olur ve aralarında 20 santimlik bir boşluk bulunur. Bu, farklı model pastallarını bir arada atarken kullanacağınız bir yöntemdir. Şimdi işlemi sonlandırıp son fonksiyonu da anlatalım, sonra kesime göndereceğiz. Parçaları tekrardan yukarı alalım. Burada işlemler bölümünde blok atım ayarları diye bir bölüm var. Bu pastal ekranında parça gelmesini istemediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar. Örneğin kumaşın başından 3. metresinde
25 santimlik hatalı bir kısım varsa ve buraya parça gelmesini istemiyorsanız bu şekilde bir alan ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu hatalı kısımdan 150 santim uzaklıkta da 15 santimlik bir hatalı alan varsa aynı şekilde bu uzaklığa da parça gelmesini istemediğiniz bir alan ekleyebilirsiniz. Burada 3 metredeki 25 santimlik alanım ve bu da 1,5 metredeki 15 santimlik alanım. Şimdi durduralım. Gördüğünüz gibi 25 ve 15 santimlik alanlarım ve hiçbir parçam gelmemiş. Kumaşınızdaki bu tür hatalı kısımlara parça gelmemesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Şimdi tekrar ilk pastalımıza geri dönelim ve onu kesim makinesine gönderelim. Piyasada bilinen tüm kesim makineleri genelde pelete dosyası kullanır ve biz de pelete gönderiyoruz. Açılan farklı kaydet penceresinde pastal ismi aşağıya otomatik gelir. Sadece kaydetle işlemi tamamlarız. Daha sonra iki farklı kesim makinesinin programında kaydettiğim kesim dosyasını açtığımda gördüğünüz gibi bu programda kesim kalemim beyaz renkte. Bu az önceki oturak parçamız. Delgi noktalarını görüyorsunuz. Bu da diğer kesim makinesinin programındaki hali. Her ikisinden de direkt kesime gönderebilirsiniz. Mobilya imalatına yönelik eğitim videomuzun sonuna geldik. İsterseniz FotoDigit'te olduğu gibi burada anlatmadığım konulara yardım bölümüne tıklayarak açılan yardım sayfamızdan bakabilirsiniz. Bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.